Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda verify komutu ile analiz kısmını göstereceğim. Verify komutu yeni versiyonlarda kaldırdılar arkadaşlar. Geri getirmenin yolunu ufak bir videoda paylaşmıştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ama eski versiyonlarda işte programa sağ tuşlayıp toolpad dediğimiz zaman bu kısımda verify komutunu görebiliyoruz. Veyahut programın kendi içerisinde mevcut. Şimdi biz programı kendi içerisinde verify olarak bakabiliyoruz. İşte örneğin 2 boyutlu program işlemesine bakabiliriz. Veyahut 3 boyut otomatik body atıyor. Bu şekilde bakabiliyoruz. Verify komutu çoğu kullanıcı için güzel bir komuttur. Çarpmaları işte gerekli stok kalan miktarlarını görme açısından güzel bir sisteme sahip. Bu komutun bir güzel yanı da belirli bir workpiece üzerine sağ tuşlayıp toolpad verify dediğimiz zaman ister bu seçenek ister 3 boyutlu bütün workpiece'teki programları sırasıyla çalıştırıp bize bir ön izleme sağlıyor. Durdurup tekrar başlatabiliriz. Hızını buradan ayarlayabiliriz. Veyahut işte işlem blok böyle ileri sarabiliriz. Veya MCS'ye sağ tuşlayıp toolpad verify diyerek kısmı biraz ilerletelim. Ayarladım. Bütün MCS'nin altındaki hangi program varsa ne program varsa sırasıyla çalıştırıyor arkadaşlar. Örneğin burada bitirelim. Kalan stok miktarını da hani gitmesini istiyorsak create seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Buna tıkladığımız zaman onaylıyorum ve artık kalan stok miktarı ekranda. Ctrl+B ile arkaya aldım. Ctrl+Shift+B ile de arkaya geçiş yapıyorum. Durdurduğumuz andan itibaren kalan stok kütüğümüz burada. Silelim bunu. Bir de şöyle bir seçeneğimiz var. İsterseniz bu arada iki bağlama operasyonlara sahip. İki bağlamasını da bir görmek istiyorsak direkt geometriye sağ tuşlayıp toolpad verify diyoruz. Bu kez üstteki WordPress'ten başlayıp diğer işlemlere devam ediyor. Şimdi bunun bazı bir sıkıntıları var. Şöyle şimdi bu program order kısmı var. Bu aslında program order kısmına göre hareket ediyor. Buradaki sıralama neyse buradaki sıralamaya göre yapıyor. Örneğin ben şimdi drill'i başa aldım. Şu an drill punta programımız baş kısımda. Tekrar geometri view ile geçelim.
Şimdi ben buna toolpad verify diyorum. Ve bir hata verdi. Geometri ile alakalı. İşte bu punta, matkap vesaire işte delik programlarında başta olduğu zaman bunu kabul etmiyor. Nasıl kabul edeceğiz? WordPress'e parça tanıtaraktan hesaplatma yapalım. Tekrar toolpad diyelim. Verify. İşte görmüş olduğunuz gibi tanımlama sağlanıyor. Ve ayrıca şöyle bir seçeneğimiz daha var. Tekrar verify yapalım. Hesaplat. Hesaplat dedim. Şimdi burası birazcık bir işleme yapsın. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi ben şu duvarı işledim. Ama duvarda ne kadar paso var görmem lazım. Bu kısımda analiz kısmı var. Menüler içerisinde. Analiz kısmına tıkladım. Çıkan seçeneklerde renklere göre işte sıfır, turuncu işte bu mesafelere göre renk veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. 22 mm ve daha fazlası için mor işareti vermiş. Ben buraya bir kez tıkladım. Diyor ki 0.14 paso var diyor burada. Tabana tıkladım 0.15. Bu tabana tıkladım 0 diyor. Burada paso yok diyor. Şuraya tıkladım 12.5. Yani örneğin şu tabana tıkladım 0.16. Farklılık gösteriliyor. Bunu finish attıktan sonra baksanız böyle genellikle böyle bindelikli değerler çıkıyor. Yani %1 maksimum binde 15 gibi değerler çıkabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu parçanın işte analiz kısmını buradan da yönetebilirsiniz arkadaşlar. Verify ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.